Evet, Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bugün Allah nasip ederse İzmit'e gidiyoruz. İzmit'te Decathlon'a gidiyoruz. Sakarya'da da Decathlon var ama biz daha fazla gazlamak için, gezmek için gidiyoruz. Bizim ufaklık oğlumla birlikte, artçım olarak kendisi şu anda arka tarafta. Yavaş gidiyorum, o yüzden dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Zaten çok bir mesafe yok. Bizim bulunduğumuz yerle İzmit arası 40 kilometre. Şu an 42 kilometre falan gösteriyor. Yavaş yavaş gideceğiz. Decathlon'a gideceğimizi düşünüyor ama ben bir de İzmit'e gitmişken hazır Kocaeli'ndeki bilim merkezine de eğer açıksa onu oraya da götürme niyetindeyim. Ama şu anda kendisi bilmiyor. Şu anda Akmeşe yolundan, yani ara yollardan İzmit'e varacağız. Benim çok sevdiğim yollardan bir tanesi bu yol. Bağların, bahçelerin arasından, yeşilliklerin arasından geçen bir yol. Size de keyifli seyirler diliyorum. Güzel bir video olur inşallah arkadaşlar. Şu anda Adapazarı'ndan çıktık. Beşevlere doğru gidiyoruz. Birazdan Kocaeli il sınırına gireceğiz. Akmeşe'nin de hemen yanından İzmit'e doğru süzüleceğiz bakalım. Görüyorsunuz. Fındık bahçeleri. Bahçeler. Yalnız artçılar için de bir interkom olsa iyi olurdu ya. Şimdi onunla iletişim kuramıyorum çocukla. Bir şeyler söylediğinde de çok anlamıyorum kask içinde. Bir tane interkom da muhtemelen almam gerekiyor. Evet, bakın sağlı sollu fındık bahçeleri. Şu evlerin bahçesi ne güzel. Şu evler çok mükemmel yerde. Şu ön tarafına bakın, manzarası süper. Güzel yere ev yapmışlar. Sanırım doğalgazı olan da bir köy. Doğalgazı da var yani, mis gibi. Daha ne olsun. Nasıl gidiyor? İyi mi? Yorulursan duralım, tamam mı? Yorulursan duralım. Yani ufaklık sürekli motora binelim, baba beni motorla gezdir, baba şuraya gidelim, buraya gidelim. Yani o da motor sevdalısı oldu çıktı. Çok seviyor binmeyi. Yalnız ekipman eksikliğimiz var, ona göre bir mont bulmaya çalışıyorum. Kendim de giymedim mont, yani garip hissettim şimdi ben montla, o montsuz. O yüzden dikkatli bir şekilde gitmeye çalışıyorum. En kısa zamanda inşallah buna da bir mont bulacağım. Bakın Sakarya'nın bu bölümü, yollar hiç iyi değil. Yani hep yamalı. Şimdi biraz ileride Kocaeli il sınırına gireceğiz. Yol birden güzelleşecek yani. Buradan Sakarya Belediye Başkanı'na da duyurulur. İnşallah buraları da en kısa zamanda güzel hale getirsinler. Güzel bir yol çünkü burası. Yani buraya da bir el atsınlar istiyoruz. Sakarya'nın her tarafında sarı çizgiler yaptılar bu şekilde. Birazdan sarı çizgiler bitince Kocaeli il sınırına girmiş olacağız. Kocaeli sınırına girmiş olacağız. Bakın Kocaeli il sınırına girdik. Sarı çizgiler bitiyor ve yol düzeliyor. Beyaz çizgiler. Ve yol gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Yama yok. Ama Sakarya girişte, Sakarya'nın o bölümünde yani sıkıntılı. Burada yama da var ama çok böyle düzgün yapmışlar yani. Efendim? İzmit'te daha var oğlum. Daha var. Bir yarım saate yakın. Sen etrafı seyret, boş ver. Çok duyamıyorum seni. 15 dakika geçmişti.
Yani işte bir yarım saate yakın var. Belki 25 dakika, 20 dakika. Köpek falan kovalarsa korkma, tamam mı? Bize yetişemez, korkma. Şimdiden uyarayım da bu yolda çok köpek var. Yani bahçelerin köpekleri de var, başıboş köpekler de var. Genelde gündüz pek bir şey yapmazlar ama bu yoldan gece geçerseniz muhtemelen kovalayabilirler tabii. Evet, şurası da Akmeşe. Buradan Akmeşe'ye yol var. Hemen biraz ileride de Akmeşe ilçesi, Kocaeli'nin. Bizim bulunduğumuz Sakarya ile sınır ilçeler. Kıymetli dostlar, iki kişi kullanımda, yani PCX ile artçı ile kullanımında motor süren kişi için çok böyle etki etmiyor. Yani arkada artçı var mı yok mu belli olmuyor. Yani normal motor sürüyormuş gibi oluyor. Dengeli yani motor o yönden. Gerçi benim şimdi çocuk biraz hafif, yani çok hissetmiyorum gerçi ama ağır arkadaşlarla da bindiğimizde böyle çok hani manevra kabiliyeti falan değişecek şekilde bir hissiyat oluşmadı. Onu da belirteyim. Bu yol aslında işlek bir yol. Yani Sakarya ile Kocaeli arasını birleştiren Akmeşe, işte Sakarya birleştiren ara yollardan bir tanesi. Biz bu yolu tercih ettik çünkü öbür taraftan Sakarya'nın merkezinden Sapanca Gölü'nün oradan dolaştığımızda yolumuz bir hayli uzuyor. Buradan hemen 40 kilometre sonra Kocaeli merkeze iniyoruz. Kocaeli merkez bize 40 kilometre uzaklıkta. Şu yola bakar mısınız arkadaşlar? Yani 10 numara 5 yıldız. Yolun nasıl geçtiğini bu yolu giderken anlamıyorum. Evet, Kartepe'de şurası, bakın. Kartepe, ileride Kartepe'ye de çıkacağız Allah nasip ederse motorla. Zaten havalar da ısındı. Serinlemek için biraz yukarılara çıkmak lazım diye düşünüyorum. Geçebilir miyiz? Geçeriz. Efendim? Burası Kocaeli, evet. He? Evet, Kocaeli Spor. Kocaeli Spor 1. lige çıktı ya. 1. lige çıktı, Süper Lig'e. Trend yola çıktı. İnşallah olmaz ya. Kocaeli Spor iyi olur inşallah da belki maçlara da gideriz yani. Kocaeli Spor iyi olur da diyorum. Maçlara da gideriz belki. Kocaeli Spor Stadyumuna. Orada Fenerbahçe gelecek, Galatasaray gelecek, Beşiktaş gelecek. Hemen yakında 1. lige çıktı Kocaeli Spor. İnşallah sarısı Sakarya'nın başına. Evet, bu yollar biraz virajlı olduğu için arkadaşlar yine dikkatli geçiyoruz. Sonuçta bu bir scooter. Yani çok yan yatma falan olayı bende yok. Zaten arkada bir can taşıdığım için. Bu mevsim aynı zamanda hasat mevsimi çiftçiler için. Onlar sürekli çalışıyorlar. Dolayısıyla yoğun bir iş temposu içindeler muhtemelen. Kıymetli dostlar, ülkemiz cennet. Gördüğünüz gibi yemyeşil bahçeler, kıvrımlı yollar. Ormanlar, denizler, tarlalar, bağlar, bahçeler. Şimdi bazı şeyleri size yani kamerayla gösteremiyoruz. Yani şurada giderken aldığınız koku, hissettiğiniz rüzgar yani başka oluyor. Siz sadece burada
izliyorsunuz ama bir de hissiyat var giderken. Göğsünüze çarpan rüzgar, yüzünüze çarpan rüzgar, rüzgarın sesi. Kardeşim dikkat edin ya. İzmit gözüktü bakın. Buradan Körfez de gözüküyor. Bilmiyorum, kamerada muhtemelen çok belli olmuyor. Şey çektiği için, geniş açılı çektiği için uzakları çok belli olmuyor. Önümüzde İzmit. Artık bu rampanın aşağısına indiğimizde İzmit'e giriyoruz. Şurası da bakın Kartepe. Kartepe Maşukiye hemen altında. Yaklaşık 1300, 1400, 1500 metre yüksekliği var sanırım tepenin. Kışın sürekli kar yağan bir yer. Zaten orada kayak yapılan da bir oteller bölgesi bulunuyor. Orada da kayak kızak yapılabiliyor. Allah nasip ederse karşımızdaki Kartepe'ye en kısa zamanda bu motorla, yani PCX'e çıkacağım arkadaşlar. Geçmişte bir bisikletle çıkmışlığım var oraya. Planım yoktu bisikletle çıkmak gibi. Sapanca göl turu yapıyordum. Bir bisikletle göl turu yapıyordum. Maşukiye'nin oraya geldim. Dedim ki hadi biraz çıkayım dedim. O köşeyi döndüm, bu köşeyi döndüm. Baktım yol yarı oldu. Biraz daha çıkayım derken arkadaşlar Kartepe'ye bisikletle çıktım yani, elhamdülillah. O zaman tabii kondisyonum çok iyiydi. Çok da zor oraya bisikletle çıkmak, yani çok iyi, ciddi bir kondisyon istiyor. Ciddi bir kas gücü istiyor. Çünkü ve mental güç de istiyor. Her bir virajı döndüğünüzde bakıyorsunuz daha dik bir viraj. Hiç dinlenme yeri yok orada. Tabii ben dinlene çıktım. Tek bir nefeste çıkmadık. Dinlene işte dura yavaş yavaş çıktık. Ama o gün çok yorulmuştum. Eve geldiğimde 90 kilometre yapmıştım. Abi sadece Kartepe 18 kilometre ama 90 kilometre, yani sonuç itibariyle turumun bitiş, yani başlangıçtan bitişine kadar toplamda 90 kilometre sürdü ve ben eve geldiğimde pert olmuştum. Ama güzel bir anı da oldu benim için. Keşke o zamanlar kameralarım, ekipmanlarım olsaydı yani. Evet, şuradaki virajdan hemen sola dönünce arkadaşlar burada bir de şey var. Kocaeli ve Sakarya arasında biliyorsunuz Sapanca Gölü var. Buradan sola dönünce bir Seka Park piknik yeri var. Buradan gidiliyor oraya. Şurada sol taraftan Seka Park piknik yeri. O da Sapanca Gölü'nün hemen kıyısında güzel bir yer. Uçuş yerine geldik. Uçuş yeri. Hazır mısın? Haydi. Oh. Evet. Burada arabaya daha keyifli oluyor. Efendim? Dönüşün de yaparız belki, evet. Dönüşün daha güzel olur. Şimdi orada bir dik birden alçalan bir rampa var. Orasına benim çocuklar uçuş yeri diyor. Ben arabayla geldiğimde bu yoldan orada biraz hızlanıp birden aşağı inince insanın içi geçiyor. İç G basıncına maruz kalıyorsunuz. Orada bir içimiz geçiyor. Güzel bir his oluyor. Bir adrenalin oluyor. Motorla da yaptım ama çok ben hissetmedim yani o şeyi. Arabayla demek ki daha arabanın da bir ağırlığından dolayı birden aşağı çekmesi vücudu daha etkili oluyor sanırım. Yani arkadaşlar Sakarya'nın konum itibariyle güzel bir yerde. İstanbul'a yakın olması, işte Bursa'ya yakın olması, Yalova, işte Düzce, Karadeniz'e yakın olması, Marmara Denizi'ne yakın olması, yani çok avantajlı bir yerde aslında. Tek dezavantajı bir deprem bölgesi olması. Rabbim inşallah depremlerden, doğal afetlerden ülkemizi korur.
Tabii bizde de önlem almamız gerekiyor. Tedbiri elden bırakmamamız da gerekiyor. Evet, dediğim gibi Sakarya konum itibariyle güzel yerde. Özellikle Karadeniz'de de kıyısının olması çok güzel gezilecek yerlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. İnşallah yakın zamanda da bir Karadeniz tarafına da gideriz motorumuzla. Orada da bir çekim yaparız, bir video çıkarırız. Şimdi bir yerde durup navigasyonumu açacağım çünkü Kocaeli Bilim Sanat Merkezi'nin yerini, bilim merkezi daha doğrusu Kocaeli Bilim Merkezi'nin yerini bilmiyorum. İlk defa da gideceğim. Çocukları kaç zamandır götürmeye niyetim var. Nasip bu zamanaymış, bakalım. Umarım açık olur yani. İnme. Ya. Çok azıcık kaldı. İstersen biraz in. Başka bir yere götüreceğim seni, sürpriz. Arkana yaslan, arkana. Evet kıymetli dostlar, D100 karayoluna çıktık. Burası biraz riskli olduğu için şöyle yavaş yavaş şeridimden takip mesafesini koruyarak öndeki aracı takip edeceğim. Bilim merkezini kurdum. Şu anda yaklaşık 12 kilometre var diyor. 13 dakika var diyor yani. 13 dakika sonra nasip olursa oradayız. Öndeki aracı takip mesafemi koruyorum ve açabileceğim konuma konumluyorum kendimi. Evet, ortalama hız tespiti 82-82, 70-70 görüyorsunuz arkadaşlar. Burada motor yok. Motorlar sanırım biz otobüslerle aynıyız. Aynı şekilde hız kurallarına tabiiz diye biliyorum. Orada da 70 diyordu. Biz de 70 ile gideceğiz. Ama şöyle bir şey de var. Yani şimdi bu otomatik hız tespiti yapan bu makineler, benim radarı, yani bu makineler, bu kameralar acaba benim plakamı görebilecek mi? Yani arka tarafta kamera var mı? Hepsinde olmadığını biliyorum. Bir kısmında var. Arkadaki kamyon fazla yanaştı bana. Ben bu aradan çıkmam lazım. Evet, Decathlon orada. Decathlon bak orada. Şurası işte. Ama önce başka bir yere götüreceğim seni. Solda kal diyor. Soldan devam edelim. Zaten oraya dönebilmek için yani bayağı ileriden dönmemiz gerekiyor. Yani İzmit'e uzun zamandır gelmiyorum. İçine hiç girmedim uzun zamandır. İnşallah onun içinde de bir sürüş gerçekleştiririz. Hep bu yoldan geçtim. Buralar bile yani 10 yıl oldu galiba. 10 yılı geçti. 10 hatta 14-15 yıldır İzmit'in şu işlerine çok girmedim yani. Buralarda çok değişti. Üst geçitler, alt geçitler yapıldı. Şurada şey vardı, Real vardı mesela. Yani şurada Real vardı. Bakalım ne olmuş. Hala o mu? Ne olduğunu göremedim vallahi. Şurada adliye vardı. Adliye sarayı. Evet. Kandıra Sapağı diyorlardı sanırım buraya. Şurada bir pazar vardı. Hala pazar yeri var. Evet, pazar yeri duruyor. Bizim oğlan biraz yorulmuş anlaşılan. Poposu ağrımış. Demek ki alışık değil ya da artçı kısımda. Şimdi birazdan şeyi sorarız. Şurada Enstitü vardı. Evet, Enstitü duruyor. Şuradan da Merkez Çarşı'ya geçiliyordu. Evet. Şu camiyi hatırladım.
Güzel yer ya Kocaeli. Dur bakayım, belki bir merkeze de girebiliriz. İzmit'in pişmaniyesi meşhur. Sıkı tutun. Aniden kalkacağım çünkü. Durunca kask altında sıcaklıklar esiyor. Sıkı tutun. Yeşil yanınca kalkacağım birden. Evet, buradan sola dönüyoruz. Şuradan sola döndürüyor. Kağıt Müzesi. Bilim Merkezi. Evet. Sen de yap. Hadi yap. Gidiyoruz. Tamam mı? Tutun bakalım, hadi bismillahirrahmanirrahim. Kocaeli Bilim Merkezi'ni gezdik. Bayağı 1,5 saat gezmişiz. Vakit nasıl geçti bilmiyorum. Bence çocuklar için güzel, faydalı, eğitici şeyler var. Pazartesi günleri hariç her gün açıkmış. 9 ile 5.30 arasında. İmkanınız varsa çocuklarınızı getirin derim. Böyle bir otopark yeri de var arabanızla gelenler için. Burası eskiden Seka Park, yani Seka kağıt fabrikasıydı. Şu anda bilim merkezine ve kağıt müzesine dönüştürmüşler. Yani içeride hem de kağıt müzesi var. Gayet güzel, ferah bir ortamı var. Tavsiye ederim arkadaşlar, çok güzeldi. Evet, şimdi Decathlon'a gideceğiz. Ondan sonra da tekrar dönüş yoluna geçeriz. Şuradan dönüyoruz. Evet kıymetli dostlar, pilim azaldı sanırım. Videoyu burada kesebilirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyeyim. Hepiniz Allah'a emanet olun.